22 Nisan sabahı Haliç'te görülen Osmanlı gemileri, zincirin değil rotanın gizemini başlattı. Kuşatma 6 Nisan'da başladı. Osmanlı ordusu surları zorluyordu. Fakat Haliç'in ağzındaki zincir denizden girişin önündeki en büyük engeldi. 20 Nisan'da dışarıdan gelen yardım gemilerinin içeri ulaşması, bu deniz sorununu daha görünür ve daha acil hale getirdi. Ardından Osmanlılar, hafif savaş ve nakliye gemilerinin bir bölümünü karadan geçirerek Haliç'e indirdi. Bu nokta önemlidir. Gemilerin karadan yürütüldüğü olayı, yalnız Osmanlı kronikleri değil, Bizans ve Latin anlatıları da doğruluyor. Yani tartışma, olayın yaşanıp yaşanmadığında değil. Tam olarak nerede başladığında, hangi hattı izlediğinde ve kaç geminin geçirildiğinde düğümleniyor. En bilinen rota, çıkış noktasını Tophane ya da Dolmabahçe kıyılarına yerleştirir. Bu anlatıya göre gemiler Pera sırtlarını aşıp Kasımpaşa'ya indirildi. Yıllarca en güçlü açıklama buydu. Çünkü hem kısa hem akılda kalıcıydı. Ama sorun da burada başlıyor. Bazı modern araştırmacılar, bu hattın fazla görünür olabileceğini ve arazi şartlarının popüler anlatıda olduğundan daha karmaşık olduğunu söylüyor. Çağdaş kaynaklar gemilerin geçtiğini anlatıyor fakat bugünkü sokaklara çevrilebilecek ayrıntılı bir rota vermiyor. Galata üstü ya da Galata ensesi gibi geniş ifadeler bırakıyor, bu da kesin bir harita çıkarmayı zorlaştırıyor. Bu belirsizlik yüzünden ikinci bir yorum öne çıkıyor. Buna göre bazı gemiler daha kuzeyde, Beşiktaş koyu ilerisindeki bir alanda hazırlanmış olabilir. Geçiş de tek parça bir hat yerine etaplı biçimde yürütülmüş, ardından Haliç'in daha iç kesimlerine indirilmiş olabilir. Bu yaklaşım, halk arasında yerleşen meşhur güzergahı bütünüyle reddetmiyor ama onu sadeleştirilmiş bir anlatı olarak görüyor. Gemi sayısında da aynı sorun var. Popüler hafıza çoğu zaman 70 gemiyi öne çıkarır. Oysa kaynaklar bu rakamda birleşmiyor. En güvenli ifade yaklaşık 50 ila 60 hafif gemidir. Daha geniş bir çerçeve kurulacaksa 50 ile 70 aralığı daha temkinli durur. Bu yüzden tam 70 demek tarihi ihtiyatı aşar. Operasyonun nasıl yapıldığı konusunda tablo biraz daha nettir. Anlatılar zemine ahşap düzenekler yerleştirildiğini, yüzeyin kayganlaştırıldığını ve gemilerin halatlar ile yoğun insan gücüyle çekildiğini gösteriyor. Muhtemel makara düzenekleri de bu işi desteklemiş olabilir. Burada olağanüstü olan şey fizik kurallarının aşılması değil, kuşatma altında böyle bir mühendisliğin uygulanabilmesidir. Bir gecede gerçekleşen sürpriz anlatısı da dikkatle kurulmalı. Genel kabul, fiili geçirmenin 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece görünür hale geldiği yönünde. Fakat bu, bütün hazırlığın o birkaç saatte tamamlandığı anlamına gelmiyor. Yolun hazırlanması, ahşap düzeneklerin kurulması ve çekme işinin planlanması daha önce başlamış olmalı. Gece olan şey, asıl son hamlenin Bizans tarafından fark edildiği andı. Sabah olduğunda Bizans savunması artık yalnız surların önündeki orduya bakmıyordu. Haliç'in içinde de Osmanlı varlığı vardı. Bu hamle tek başına fethi açıklamaz, çünkü şehrin düşüşü topçu baskısı, kara kuşatması, insan gücü, lojistik ve son genel hücumun birleşimiyle geldi. Ama Haliç'te beliren gemiler, kuşatmanın psikolojik ve taktik dengesini açık biçimde değiştirdi. Bugün çözülemeyen düğüm tam da burada duruyor. Olayın kendisi güçlü biçimde doğrulanmış durumda. Fakat rota, modern İstanbul'un altında kaybolmuş bir topografyaya bağlı. Popüler anlatı Tophane'den Kasımpaşa'ya uzanan hattı gösteriyor. Daha temkinli yorumlar ise kuzeyde, etaplı ve daha içe yönelen bir güzergah ihtimalini savunuyor. Kesin harita elimizde değil. Bu yüzden 1453'ün asıl muamması gemilerin karadan yürütülüp yürütülmediği değil. Asıl muamma, o gemilerin hangi sessiz yamaçlardan geçtiği ve fetih sabahına giden yolun neden bugün hala tam olarak çizilemediği.